Hikayeleri detaylı biçimde anlatılmış 18 Primark var. Ve hiçbirinin hikayesi biraz sonra anlatacağım hikaye kadar gizemli, kendine özgün değil. Diğer Primarkların aksine Savaş Şahini, Wuhan ya da Kaan olarak bilinen Jagatai Han hakkında çok fazla münferit kaynak yok. Kimileri bunu Kaan'ın kendi tercihi olarak görür ve gözden ırak olma arzusuna bağlar. Kimileri ise vahşi ve yalnız doğasından ötürü onu tanıyacak ve de hayatını, yaptıklarını belgeleyecek yeterince insan bulunamamasına. Evet, Jagatai Kaan'ı anlatır, fazla tekil kaynak yoktur ve diğer Primarklara kıyasla külliyatta doğrudan kendisine ayrılan sayfaların sayısı azdır. Ama bunun sebebi esasında bambaşkadır. Her lejyon Primark'ın genlerini taşır ve onun karakterini, düsturunu yansıtır. Ama hiçbiri White Scars ile Jagatai Kaan'ın birbiriyle kuvvetli bağını taşımaz. O nedenle de doğrudan Jagatai Kaan'ı araştıran yanlış yere bakıyordur. Çünkü onunla ilgili kaynakların çok büyük kısmı oğulları 5. Lejyon yani White Scars'ın tarih ve destanlarında saklıdır. Daha bebekken tıpkı diğer kardeşleri gibi imparatorluğun kalbinden Warp tarafından koparılan Jagatai, Ultima Segmentum içerisinde yer alan Yasan sektöründe bir gezegene düştü. İmparatorluk kayıtlarında Mundus Planus olarak bilinen, engin yeşil ovaların yanında karlı dağlar, öte yanında masmavi denizlerle çevrili bu gezegeni kendi yerlileri Chogoris adını vermişlerdi. İhtilaf çağının karanlığından çıkan Chogoris, 30. yüzyılda dünyamız Rönesans dönemindekine benzer kılıç, mızrak ve yayın yanında ilk barutlu silahların da kullanılmaya başlandığı bir teknolojik evreye kadar gelişmişti. Gezegenin büyük kısmı oturmuş ve düzenli bir aristokrasinin üzerine kurulmuş tek bir imparatorluk boyutuna ulaşmıştı ve bu imparatorluğun başında Palatine adı verilen karizmatik ve başarılı bir hükümdar vardı. Zırhlı, iyi teçhizatlı, eğitimli ve disiplinli ordularıyla gezegenin şehirlerini kolaylıkla fetheden Palatine'in kurduğu engin bir imparatorluktu bu. İmparatorluğun batısında ise çorak çayırlardan meydana gelen ve boş bölge olarak bilinen topraklar vardı. Palatine'in imparatorluğu doğal kaynaklar bakımından yoksul olan bu bölgeye genişleme ihtiyacı duymamıştı ve bölgeyi göçebe atlı kabilelere terk etmişlerdi. Kabileler çoğunlukla kendi aralarında çatışır ve imparatorluğa nadiren tehdit oluştururlardı. Palatine de bu sebeple boş bölgeyi işgale hiç kalkışmamıştı. Ara sıra imparatorluğun soyluların yanına bir muhafız birliği iliştirip onları boş topraklara, göçebe halkları spor için avlamaya yollardı. O kadar. Boş topraklar bu sözüm ona eğlence dışında imparatorluk için hiçbir önem arz etmiyordu. Jagatai adını alacak bebek Chogoris'in bu çorak topraklarına düştü işte. Jagatai'yi Talaskarlar adında küçük bir kabilenin şefi ya da Chogoris'te bilindiği adıyla Han'ı Ong Han buldu. Ve bulur bulmaz bu bebeğin tanrılardan bir hediye olduğunu anladı. Çünkü bebeğin gözleri adeta alev alevdi ve bu onun büyük bir savaşçı olacağını ilham etti. Ong Han da herhangi bir şef değildi. Yüzyıllardır steplerde yok yere birbiriyle savaşan kabilelerin boş yere kardeş kanı dökmesini engellemeye çalışıyor. Savaşmaktan asla çekinmese de tek bir step halkı hayalini gerçekleştirmek adına sıklıkla barışı tercih ediyordu. Bu vizyon daha genç yaşlarda halkın en iyi savaşçısı haline gelen Jagatai'ye de nüfuz etmişti. Bu kuvvetli barış arzusu nedeniyle ise Ong Han rakip kabilelerce sevilmezdi. Çünkü her kabilenin ayrı derdi ve yaşam biçimi vardı. Bağımsızlık ise her kabilenin vazgeçilmez düsturuydu. Bu nedenle Ong Han sıkça diğer kabile liderleriyle karşı karşıya gelirdi ve günün birinde rakip kabilelerden olan Kurayet kabilesinin savaşçıları Talaskarlara baskın düzenleyip Ong Han'ı öldürdüler. Bu ise Jagatai Han'ın kaderini etkileyen belki de en önemli olaydı. Avdan döndüğünde babasının öldürüldüğünü gören genç Jagatai Han, klanın en iyi savaşçılarını yanına alıp Kurayet kabilesinin üzerine intikam için yürüdü ve kabileyi yeryüzünden ve tarihten sildi. Erkek, kadın, çocuk dahil Kurayetlerden geriye hiçbir şey kalmamıştı. Ganimet olarak Kurayetlerin liderinin kafasını çadırının tepesine diken Jagatai Khan, böylece Talaskarların lideri olarak sadık, çetin ve acımasız bir lider olduğunu herkesin görmesini sağladı. Ve o gün kabileler arasındaki anlamsız savaşları bitirip kardeş kanının dökülmesine son vermek üzere and içti. Bu yemin ise genç hanı o güne kadarki en çetin mücadelelerinden biriyle karşı karşıya getirecekti. Talaskarların başına geçen genç Jagatai Han, izleyen yıllarda iki cephede aman vermeksizin savaştı ve göçebe kabilelere karşı verdiği yüzlerce savaş sonrasında Talaskar Konfederasyonu adını verdiği topluluğu büyütürken bir taraftarına Palatine'in eğlenmeye gelen soylu av partilerini bertaraf ediyordu. Peki Han, Chogoris tarihinin başından bu yana birbiriyle savaştan başka bir şey bilmeyen kabileleri nasıl tek bayrak altında birleştirmiş olabilir? Bunu ileride bir Astartes Primark olarak imparatorun yanında yer aldığında da kullanacağı bir yöntemle gerçekleştirmişti.
Bir kabileyi savaşta yenen Han, kabilenin hayatta kalanlarına iki seçenek sunuyordu. Ya Talaskar Konfederasyonu'na katılıp kardeş kanı dökmeye bir son vereceklerdi ya da tamamen yok olacaklardı. Chagatai Han'ın savaş meydanındaki yiğitliğini, becerisini ve savaş sonrasındaki müzakerelerde gösterdiği eşsiz karizmadan etkilenen kabilelerin tamamına yakını Han'a katılmayı tercih etti. Ama tek step halkı vizyonu bu şekilde tamamlanmıyordu. Yüzlerce, binlerce yıldır birbiriyle savaşıp kan davaları ve uçsuz bucaksız kin biriktiren kabileler bir aradayken bile çelişiyor, çekişiyor ve gerginlikler yaşıyordu. Han ise bunun üzerine 4 nala gitmeye karar verdi. Kabilelerin üyelerini bilerek başka kabilelerle eşleyip onları görevlere gönderiyordu. Yetmezmiş gibi savaşta iyi olan kabilenin diğerlerini eğitmesini, avda iyi olanın ise kalan kabilelere yöntemlerini göstermesini istiyordu. Ordusuna savaşçı seçerken sadece ve sadece becerilerine baktı. Hangi kabileden geldiklerine değil. Bir noktada her kabile birbirine o kadar karıştı ve birbiriyle o kadar bütünleşti ki artık ayrı kabilelerden bahsedilemez oldu. Artık Chagatai Han ve onun bir sözüyle hem öldürecek hem de ölecek steplerin göçebe halkı vardı. Ama tek bir halk bir zamanlar sayısız kabilenin birleşiminden kat be kat fazlasıydı aslında. 10 kış ve 10 yaz geçti böylece. Artık steplerin halkı tek millet olmuş, büyümüş ve daha müreffeh bir hale gelmişti. Han ve beraberindeki savaşçılar kışın bir av gezisinden dönerken dağlarda çığa yakalandılar. Çığ öyle yıkıcıydı ki av grubundan kimse hayatta kalmadı. İmparatorun kanını damarlarında taşıyan Chagatai Khan hariç. Güç bela kendini kar yığınlarının altından kurtaran Khan'ı ise tatsız bir sürpriz bekliyordu. Doğudaki imparatorluktan yine bir av grubu çıka gelmişti ve Khan'la eğleneceklerini düşünüyorlardı. Hiçbiri onun kudretinden haberdar değildi oysa. Neticede içinde imparatorun vadisi ve oğlunun da olduğu av partisinde olan herkes tek bir asker hariç Han'ın elinde feci şekilde can verdi. Hayatta kalan askerin elinde ise Palatine'in sarayına döndüğünde kanla yazılmış bir not vardı. Steplerin halkı artık onun oyuncakları değildi. Oğlunun ölümü İmparator Palatine'i deliye çevirdi. Bahar gelip karlar dağıldığında disiplinli ve ağır zırhlı ordusunun tamamını peşine takarak steplere Chagatai Han ve halkını yok etmek üzere savaş için yola çıktı. Ancak Chagatai Han'ın stratejik zekasını ve step halkının savaş becerisini küçümsemişti. Ağır zırhlı ordusu Han'ın atlı askerlerine ayak uyduramıyor, at sırtından yedikleri ardı arkası gelmez ok yağmuru ise ordusunun zayiatlarını her salvoda artırıyordu. En nihayetinde Palatine korkarak muhafızlarıyla birlikte alandan kaçtı ve ordusunu ölüme terk etti. Chagatai Han ve atlı step ordusu geride kalanlara hiç merhamet göstermedi. Palatine'in ordusu ayakta kalan son adama kadar yok edildi. Savaş sona erip yıkımın tozu dumanı kalktığında ise boş bölgenin kadim bilgeleri bir araya gelerek Chagatai Han'ı Khan ilan ettiler. Yani Hanların Hanı. Artık o Hanların Hanı boş toprakların tüm halklarının hakkani lideriydi. Geriye bir zamanların Mağrur İmparatorluğunu fethetmek kalmıştı sadece. Chagatai seneler süren bu fetih boyunca ömrünün kalanında yanı başında olacak. Sadece Chogoris'te değil, imparatorun ışığının altında yüzlerce yıl boyunca galaksinin sayısız savaş alanında onunla beraber kan dökecek Targutai, Shinha, Yesugei ve Hasik gibi yoldaşlar edindi. Hakan'ın kardeşliği ve ordusu büyürken imparatorluğun şehirleri de bir bir Chagatai Han ve steplerin ordusu karşısında düşmeye başladı. Han bir şehrin önüne geldiğinde o şehrin halkına bir zamanlar yaptığı gibi iki seçenek sunuyordu. Chagatai Han'a diz çökerek bağlılık yemini edebilir ve Han'ın büyüyen imparatorluğuna katılabilirlerdi ya da direnip tamamen yok edilebilirlerdi. Tıpkı kabilelerin Han'ın liderliğinde birleşmesinde giden fetihlerde olduğu gibi. Çoğu şehir Chagatai Han'ın kudretine boyun eğdi ve büyüyen imparatorluğunun bir parçası oldu. Kendi kibrine yenik düşen birkaç şehir ise diğerlerine ibret olması için adeta yeryüzünden silindi. Binalar dümdüz edilirken genç, yaşlı, erkek, kadın ya da çocuk bakmaksızın şehrin tamamen kökü kurutuldu. En sonunda Chagatai Han ve sayısı milyonlara bulan ordusu bir zamanların imparatorluğunun başkentinin surlarının önünde buldu kendini. Han, şehir halkından tek bir ricada bulundu. Bunu yaparlarsa şehrin çatışmasız alınacağını ve kan dökülmeyeceğine dair de halka söz verdi. Palatine'in kafasını bir mızrağa saplanmış halde Han'a teslim etmeleri yeterliydi. Yıllarca süren savaş ve kayıplar sonrası imparatorluk halkı bu isteği seve seve yerine getirdi. Çadırının önüne hem otoritesine karşı gelecekleri ibret olması hem de mutlak zaferini simgelemesi için Han bu kafayı dikti. Daha genç yaşta binlerce yıldır birbiriyle savaşan atlı kabileleri birleştirmekle kalmamış, aynı zamanda gezegenin en büyük imparatorluğunu dize getirerek kendi imparatorluğunu kurmuştu. Gelin görün ki bir tahtta oturup yöneticilik yapacak kadar sabırlı değildi ve başından beri bunu istememişti. Ama bu görev artık ona düşüyordu. Göçebe halkı steplere ve eski yaşamlarına geri dönerken Chagatai Han istemeyerek de olsa yanı başında en güvendiği generalleriyle birlikte Chogoris'in bu engin imparatorluğuna hükmetmeye başladı. Yüzyıllardır savaşlarla boğuşan Chogoris'e artık barış gelmişti ve Hakan'ın basit kanunları çiğnenmediği sürece herkesin canı, malı güvendeydi. Fetihin bitiminden sadece 6 ay sonra 30. bin yılın 865. yılında ise
İmparator Chogoris'e ayak bastı. İmparatoru ilk gördüğü anda Chagatai Han, henüz onun gen babası olduğunu bilmiyor olmasına rağmen bu kudretli adamın tıpkı kendisinin Chogoris'in kabile ve şehirlerini birleştirdiği gibi yıldızlardaki sayısız insan diyarını birleştirecek vizyon ve güce sahip olduğunu anladı ve oracıkta imparatorun önünde diz çökerek ona bağlılık yemin etti. Bazı kayıtlar Han'ın imparatordan çok etkilendiği için ona taparcasına bağlılık yemin ettiğini iddia etse de bu doğru değildir. Hakan, imparatorun ona anlattıklarından yıllar önce kendi yaşadığına benzer bir mücadele görmüş ve bu vizyon ile bir bağ kurmuştur. İmparatorun beraberinde Chogoris'e inen Lunavoz Lejyonu ise erişebileceği kudreti gözleri önüne sermiş, ona sonsuz bir potansiyel imkanı sunmuştur. Han'a gerçek köklerini anlatan imparator oğlunu yanına aldı ve onu kendi gen tohumundan olan 5. Lejyon'un idaresine verdi. O dönemki adıyla Star Hunters yani yıldız avcıları olarak bilinen 5. Lejyon ise bugünkü White Scars ile uzaktan yakından alakalı değildi. Üstüne üstlük Han'ın komutasına 5. Lejyon'un sadece bir kısmı devredilebilmişti. Lejyon'un büyük bölümü uzak yıldızlarda onlarca savaş alanında insanoğlunun düşmanlarına karşı cenk eden ve birbirleriyle dahi hiçbir bağ paylaşmayan öncü bölüklerden oluşuyordu. Başka bir Primarch bu durumda kalsa belki de öfkelenip gen oğullarını reddedecekti. Ancak Chagatai Han birbirinin gırtlağına çökmüş kabilelerden bir ordu yaratmış, onunla da Chogoris'in en büyük imparatorluğunu dize getirmişti. Savaşçılardan ordu yapmak Hakan'ın kanında vardı zaten. Böylece bir taraftan Horus'un imparatorluğun yol yordamı ve savaş yapma şekillerine dair bilgi alırken Chagatai Han 5. Lejyon'un galaksinin dört bir yanına dağılmış onlarca bölüğünü Chogoris'e davet eden bir emir gönderdi. Bu süre zarfında Chogoris'in genç ve Space Marine'e dönüşmek için beden ve zihin gücü yeterli savaşçılarını toplayarak çekirdek savaşçılarından bir güç oluşturdu. İmparatorluğun savaştığı cepheler öylesine birbirinden uzaktı ki öncü bölüklerin ekseriyetinin Chogoris'e ulaşması 10 yıla yakın sürdü. 10 yılın sonunda 50.000 Astartes boş bölgede içtimaya dizildiğinde Chagatai Han'ın karşısında onlarca farklı arma ve bayrak taşıyan, zırhları dahi farklı renklere boyanmış, yaban bir diyarda hiç görmedikleri bir lider tarafından bir araya getirilmiş on binlerce yabancı vardı. Tıpkı 10 yıllar önce atlı kabileleri birbirine bağladığı gibi Hakan, bu savaşçıları da Chogoris'in kültüründe yoğurarak uçsuz bucaksız stepleri lejyonla birbirine bağlayan bir harç gibi ustaca öncü bölüklerin arasına sererek birbirine bağladı ve belki de diğer Astartes lejyonlarında olmayan bir kardeşlik bağı ördü. Önce Chogoris'te yetişen çekirdek savaşçılarının her birini bir bölüye irtibat subayı olarak atadı. Görevleri bu garip savaşçıları Chogoris'in yol yordamında eğitmekti. Eğitim sadece savaş ve ata binmekten oluşmuyordu elbette. Chogoris'in güzel sanatlarını ve kültürünü de öğrenmek zaruriydi. Her savaşçı kaligrafi, minyatür, şiir, öykü anlatıcılığı gibi Chogoris'in sanatlarını öğrenerek onlarda ustalaştılar. Sonrasında bölükler birbirine karıştırıldı ve ava yollandı. Doğada hayatta kalmak üzere yokluğun ortasında bırakıldı ve birbirleriyle dövüştürüldüler. Yetmedi. Her bir Astartes'in vücuduna bir kesik atması ve yeni bir isim alması emredildi. Chogoris'ten gelenlerin bile. Sonunda beraber öğrenmiş, idman yapmış, av yapmış bu savaşçılar kanlarını aynı alanda dökerek ebedi kardeşlik bağını kurdular. Lejyon'un adı bu kesik ritüelinden yola çıkarak White Scars olarak değişti ve 5. Lejyon Hakan'ı başında imparatorun büyük seferine insanoğlunu imparatorun ışığıyla tanıştırmak üzere katıldı. Seferlerde katıldıkları ilk harekat ise White Scars'ı ebediyen yek vücut bir lejyon haline getirecekti. Hakan lejyonun Kolarn çemberine ilerlemesini emretti. Galaksinin bu bölgesindeki gezegenler hem Xenos hem de sapkın insan topluluklarının cirit attığı savaşa gömülmüş gezegenlerdi. Bu bölgedeki düşmanların başına önce her bölüğü kendi kendini gönderdi Hakan ve bölükler zorlanarak başarısız oldular ya da uzun çatışmalara boğuldular. Ama Chagatai zaten bunu bekliyordu. Bu harekatı özellikle seçmişti ki bölükler görevlerini ancak birbirleriyle işbirliği yaparak ve Chogoris'in savaş metotlarını kullanarak tamamlayabilsinler. Bunu anlayan bölük komutanları Hakan'ın öngördüğü şekilde görevleri birden çok bölük halinde çıkmaya başladı ve Chogoris yol yordamıyla cenk ettiler. 5 yıl süren bu ilk savaşta gücünün %10'unu kaybetse de White Scars sonunda bütün Kolarn çemberini imparatorluğun idaresine aldı ama asıl kazanım bu değildi. Tek bir lejyon olarak ilk kanını döken White Scars artık tam anlamıyla tek bir kardeşlik olmuştu. Büyük sefer doruğuna ulaşırken White Scars'ı bir zamanlar ejderhaların hüküm sürdüğü karanlık diyarları aydınlatırken her cephede görmek mümkündü. Primarch'ları Chagatai gibi tez canlı olduklarından Ultramarines gibi planlama delisi lejyonlarla araları pek iyi değildi. Hatta hareketli ve sert savaşçı doğalarından ötürü pek çok lejyon ve Primarch White Scars'ı Space Wolves, hatta daha kötüsü World Eaters ile bir tutardı ama gerçek bundan alabildiğine farklıydı aslında. Evet, sert ve vahşice cenk eden bir lejyondu White Scars ama hem stratejik hem de siyasi ve
felsefi anlamda öncü bölüğü geleneklerini sürdürüyorlardı. İmparatorluk ile uyuma getirdikleri gezegen halklarını eğitiyor ve gezegenlerde sert ama adil yasal yapılar oluşturuyorlardı. Her sefer filosu görüp keşfettiklerini belgelemek için bir remembrancer, yani hatıra uzmanı grubu tarafından takip edilirdi. Ama White Scars'ın buna neredeyse hiç ihtiyacı yoktu. Savaş alanında ve keşiflerinde görüp geçirdiklerini minyatür, şiir ve sözlü destanlarla zaten ölümsüzleştiriyorlar. Fetihleriyle kendi yazdıkları tarihlerini kendileri kaleme alıyorlardı. Chagatai ve White Scars büyük sefer süresince bu başarılar için övgüler aldılar ama her daim tek başlarına savaşmadılar. Druun gezegenin yeniden fethedilişinde olduğu gibi Luna Wolves ve Death Guard gibi lejyonlarla omuz omuza savaşan White Scars özgün kültürlerinden ötürü kendilerini diğer lejyonlara pek yakın hissetmiyorlardı. Ama Luna Wolves ile katıldıkları çok sayıda seferde döktükleri müşterek kan onları Horus'un evlatlarına biraz daha yaklaştırmıştı. Nitekim Horus da Sanguinius'tan sonra Chagatai Khan'a da sempati beslerdi ve Druun seferinde canını Chagatai ve onun Stormseer'larına borçlanmıştı. Horus'un babasına ve kardeşlerinin yarısına ihanet ettiği o elim günler geldiğinde War Master Chagatai Han'ın kendi tarafına geçmesini bekliyordu. İki Primarch uzun yıllar beraber savaşmışlardı ve başına buyruk olmasının yanı sıra hiçbir şeyden bir imparatorluk kurabilmiş olan Hakan'ın kendisi gibi babalarına karşı isyana meyilli olabileceğini düşünüyordu Horus. Ancak yanılmıştı. Evet, Chagatai Han, White Scars'ı Horus heresi ilk savaşların ilk fazlarına dahil etmemişti ama bunun sebebi taraf seçmedeki kararsızlığı değildi. O imparatora gönülden bağlıydı ve dönekliği bir an bile aklından geçirmemişti. Savaşın açılış çatışmalarında birbiriyle çelişen mesajlar ve istihbarat alan Khan, ordusunu savaşa sokmadan önce içine gireceği durumu daha net görmek istiyordu sadece. Istvan'da olan bitene dair gelen bilgiler karışıktı ve Space Wolves'la beraber Alpha Legion'a karşı savaşa girmişti White Scars. O günlerde Terra'nın savunmasını üstlenen Rogal Dorn'dan 5. Lejyon'a Terra'ya dönme emri geldi ve Hakan istemeyerek de olsa kardeşi Leman Russ'ı Alpha Legion ile kendi başına baş etmek üzere bırakmak zorunda kaldı. Terra'ya giden yol ise ne kolay olacaktı ne de kısa. Alpha Legion tarafından planlanan biçimde warp fırtınalarına maruz kalan 5. Lejyon filosu Çondak sisteminde mahsur kaldı ve buradaki orklarla savaşa girişti. Bu engeli zorlanmadan aşan Primarch neyin ne olduğunu doğru düzgün anlamak ve Lejyon'a yön vermek için ise isyanın mihenk taşlarından olan Prospero'ya doğru rota çizdi. Gezegene ulaştığında ise yıkıntılar ve Thousand Suns Lejyonu'nun hayaletleriyle karşılaşan Han, burada kardeşi Magnus'un bir imgesiyle karşı karşıya geldi. Magnus kardeşine yalvardı. Galaksinin kaderi belirlenirken böylece kenarda bekleyemezdi. Bir taraf seçmeliydi. Chagatai'nin büyük seferden beklentilerini manipüle ederek onu Horus'un yanına çekmeye çalışan Magnus başarısız oldu ve Han eğimli Tulvar kılıcıyla tek gözlü Magnus'un imgesini tek bir darbede paramparça etti. Ama burada bitmedi. Bu sefer birkaç seferde beraber savaştı ama genelde ayrı düştüğü kardeşi Mortarion çıktı karşısına ama onun ikna çabaları da nafileydi. Evet, imparator bir tiran olabilirdi ama Horus manipüle edilmişti ve Warp'un bir oyuncağı, işi bitince kenara atacağı bir alete dönüşmüştü. Bunun üzerine iki Primarch düelloya giriştiler ve Han daha becerikli savaşçı olsa da Mortarion daha dayanıklıydı. O nedenle düello uzun sürdü. Chagatai'nin baş etmek zorunda kaldığı tek ihanet ise Prospero'nun yıkıntıları arasında değildi. Bir zamanlar yakın evlatları bildiği iki komutanı Hasik Noyan Han ve Torgun Han Horus'a sempati duyuyorlardı ve yörüngede bekleyen Chagatai Han'ın bayrak gemisi Swordstorm, yani kılıç fırtınasında Horus yanlısı bir darbe yapmaya girişmişlerdi. Neyse ki Chagatai'nin sadık komutanlarından Shiban Han bu darbeyi önledi. Swordstorm bu sefer Mortarion'un filosuna karşı saldırıya geçince Death Guard'ın Primarch'ı yüzeydeki düellodan kaçarak gemisine döndü ve Prospero sistemini terk etti. İzleyen 4 yıl boyunca Terra'ya ulaşmaya çalışan Chagatai ve White Scars warp fırtınaları ve kuşatmalarla dolu, sürekli kesildiğinden bir değil pek çok hain lejyona karşı amansız bir vurkaç seferi yürüttüler. Zaten en iyi bildikleri de buydu. Hainleri buldukları her noktada onlara aman vermeden saldırıyor, düşmanları daha kendine gelip saf tutamadan bölgeyi terk ediyorlardı. Ama Chagatai Han kaderinin yattığını bildiği Terra'ya dönmek ve hayatta kalan kardeşleriyle Gen babasıyla bir araya gelmek istiyordu. Bu arzusunu ise ağır bir bedel karşılığında alacaktı. Kalyum Kapısı Savaşı'nda Emperor's Children ve bizzat başında Mortarion'un bulunduğu Death Guard filoları White Scars filosunu kovalıyordu. White Scars burada teknolojinin kadim karanlık çağından kalmış Dark Glass adlı altın tahta benzeyen ama ondan daha güçsüz bir cihaz buldular ve tıpkı altın taht gibi Dark Glass'te web ve erişim sağlayabiliyordu. Bunu keşfettiler. Takipçileri tarafından kıstırılan White Scars ölümüne savaşırken hainlerin saldırısı Dark Glass'ı yok etmekle tehdit ediyordu ve bu zamana kadarki çabaları boşa gitmesin diye Chagatai'nin en yakın dostlarından, aynı zamanda
Legion'un en güçlü Stormseer'ı Targutai Yasuge'yi Dark Glass tahta geçerek kendisini feda etti ve Terra'ya giden yolu Webway üzerinden açtı. Kardeşinin fedakarlığının nafile olmasına dayanamayan Jagatai ve Legion'u ise Mortarion'a karşı geri çekilmek zorunda kalarak nihayetinde Terra'ya ulaştılar. İmparator, Malkador, Rogaldorn, Sanguinius ve Leman Russ ile beraber hainlere karşı güdülecek stratejiyi tartışan Jagatai, Dorne'un savunmacı yaklaşımına karşın daha agresif ve proaktif bir strateji izlemek istiyordu. Ancak konseyin çoğu buna karşı çıktı. Odada Jagatai'den daha başına buyruk olan, belki de tek kişi olan Leman Russ ise Jagatai ile aynı düşüncedeydi ve filosunu alıp Vengeful Spirit'in önünü keserek Horus ile yüzleşmek üzere Terra'dan ayrıldı. Kardeşlerinin ve Malkador'un telkinlerine kulak veren Jagatai ise Terra'da kalarak savunmanın oluşturulmasına yardım etti. Solar War, yani Heresy'nin güneş sisteminde vuku bulan son kısımlarında Sanguinius ile beraber Jagatai'ye büyük yük düştü. Hatta Sanguinius videomda değindiğim Beta Garmon Savaşı'nda iki Primarch ve Legionları beraber mücadele ettiler ama hem Horus'un manevralarına hem de Warp'u manipüle ederek sadık Legionları zora düşürmesine fazla direnemediler ve Terra'ya hain War Master ile son bir yüzleşme yapmak üzere geri döndüler. Sanguinius'un aksine ise Jagatai Horus'un çoktan kaybettiğine inanıyordu. Çünkü ona göre Guilliman ve Lion'ın Terra'ya ulaşmalarına yetecek kadar zaman kazanmışlardı. Bu öngörünün ne ölçüde doğru ya da yanlış olacağını ise ancak Terra'nın kutsal toprakları üzerinde hainlerle boğuşurken anlayacaklardı. Solar War'un kalanında Hakan, kuvvetlerini Güneş Yörünge Diski'nin alt ve üst cenahlarından sıkça düşmana sürpriz saldırılar yapmak üzere görevlendirdi. Ancak bu hainlerin Terra'ya emin adımlarla ilerleyişini yavaşlatmaya yetmedi. Savaş Terra'ya ulaştığında Rogaldorn iki Primarch'ın İmparatorluk Sarayı duvarlarını aşmasına izin vermedi. Ama tıpkı Sanguinius gibi Jagatai Han da bu emre uymadı. Onun gözünde milyonlarca imparatorluk ordusu askerini duvarın dışında kaderlerine terk etmek yanlıştı ve duvarın ardında güvende beklemek yerine daha proaktif ve savaşı düşmanın ayağına taşıyan bir strateji izlemeliydiler. Nitekim yine tıpkı Sanguinius gibi Jagatai de Dorne'un emrini sıklıkla ihlal etti. Hatta bir seferinde klasik bir White Scars taktiğiyle Jetbike üzerinde bir birlikle kuşatmaya katılan Death Guard birliğine kanattan saldırdılar. Jagatai burada kendi başına 40'tan fazla Death Guard lejyonerini kılıçtan geçirdi ama düşman sayısı öyle fazlaydı ki sonunda motorundan düşürülen Han üzerinde bir de Warp tarafından lekelenmiş bir bıçakla yaralandı ve hayatında ilk kez hastalandı. Onu ve askerlerinden hayatta kalanları oradan altın saçlı melek kardeşi Sanguinius kurtaracaktı. Hakan'ın cüretkar saldırısı hiç meyve vermemezlik yapmadı elbette. Bu saldırı sayesinde Dark Mechanicum'un saray duvarları dışına inşa ettiği kuşatma cihazlarını fark ettiler. Jagatai Han'ın içi içine sığmaz karakteri Terra kuşatması boyunca savunma ordularının komuta konseyinin belası oldu. Bir noktada durumun umutsuzluğundan yakınan iki imparatorluk komutanını kovmuştur dahi Jagatai. Bu nedenle Dorne, Han'ın bu uçarı yanını kontrol edebilmek için ona bir nebze otonomi sağlamak zorunda kalır. Lions Gate düştüğünde ve imparatorluk kuvvetleri Eternity Gate gerisine çekildiklerinde ise Han otonomisini kullanarak 300 Jetbike'lı White Scars'dan oluşan bir kuvvetle Lions Gate uzay limanını almak üzere harekete geçer. Lions Gate'e saldırırken Han'ın iki amacı vardır. Sadece hainlere sürekli gelen takviye kuvvetlerinin önünü kesmek istemiyordur. Aynı zamanda kendi inancına göre varışı an meselesi olan Guilliman'ın kuvvetlerine de inecek güvenli bir alan yaratmak ister Jagatai. Bu saldırıda ise ona Terra'nın 1. Zırhlı Ordusu ve İmparatorluk Sarayı'nın göklerinde savunma platformu olarak işlev gören Sky Fortress'ta katılır. Korkunç kayıplar vermelerine rağmen Jagatai artık iblis güçleriyle donanmış kardeşi Mortarion ile tekrar karşı karşıya gelir. Ancak Mortarion artık bir iblis Primarch'tır ve uzun süren düellonun sonunda kardeşi Jagatai'yi orak bıçağının ucunda yaralar. Ağır hasar alan Sky Fortress arkalarında hain güçlerin üzerine çakılırken kan boyun eğmez bir şekilde göğsünden geçen orak bıçağını tek eliyle kavrar ve kendini yavaş yavaş bıçağın üzerinde ileriye çekerek Mortarion ile yüz yüze gelir. İsyankar bir sırıtışla Mortarion'un kafasını Tulvar kılıcıyla bedeninden ayırarak Primarch'ı Warp'a def eder. Öldü sanılan White Scars Primarch'ı komutanlarından Jang Sai-Han ve sadece Jagatai Han'ın dostu olmakla kalmayıp yıllar içerisinde White Scars'ın bir aile ferdi gibi gördüğü Admiral Ilya Ravalion, Han'ın naaşını alıp bir şeyler yapması için Malkador'a götürürler. Malkador psikik güçlerini kullanarak Han'ı geri döndürmeye çalışırken aslında İmparator arka planda bu eyleme müdahildir ve White Scars'ın asi Primarch'ı hayata döndürülür. Döndürülür dönmesine de ağır yaralıdır ve gözlerini açması dahi Heresy bastırıldıktan sonra olur. Gücünü toplayan Han, Great Scouring olarak bilinen ve hain lejyonların galaksiden temizlenerek Warp'a sürüldüğü savaşta lejyonuna tekrar öncülük eder. Ancak yuva dünyaları Chogoris'i de kapsayan Yasan sektörünün tekrar fethedilişinde aynı anda karşılaştıkları Dark Eldar ve hain kuvvetlerle boğuşurken Webway içerisinde kaybolur. Dışarıdan bakıldığında asi ve cüretkar, tanındığında ise sofistike ve pes etmek nedir bilmeyen, kendi lejyonunu
Diğer hiçbir Primarch'ın yapamadığı bir derecede kendi imajında yoğuran Chagatai Han'ın hikayesi şimdilik bu noktada son buluyor. 10.000 yıldır kendisinden haber alınamayan Primarch'ı kimileri ödüllü kabul etse de oğulları White Scars tıpkı Hakan'ın kendisi gibi umutlarından en ufak bir parçayı dahi kaybetmeden babalarının dönüşünü ve onlarla Sojutsu tipi jet bike'ına binip efsanevi tulvarını göğe kaldırarak hainlere karşı son bir saldırıda önderlik etmesini bekliyorlar. Peki sizce Chagatai Han, kardeşi Lionel Johnson gibi Era Indomitus'ta tekrar ortaya çıkıp Lejyon'a tekrar öncülük edecek mi? Robert Guilliman'ın aşırı planlama ile tekrar bir araya getirmeye çalıştığı çürümüş imparatorluk Chagatai Han gibi fevri bir lideri kaldırır mı? Yorumlarda tartışalım ve videoyu beğenmeyi ve de ilgisini çekeceğini düşündüğünüz Warhammer 40K sever arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Daima şunu aklınızda tutun. İmparator korur.